Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için tarçınlı çörek hazırlıyorum. Özellikle tarçınlı üst kaplamasıyla inanılmaz lezzetli olan bu tarife hemen geçiyorum. Yapımı da oldukça pratik. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabımın içerisine 4,5 su bardağı unumu alıyorum ve şöyle ortasını açıyorum. 1 paket kuru maya, 3 dolu yemek kaşığı toz şeker ve 1 dolu tatlı kaşığı da tarçınımı ekliyorum. 1 su bardağı dolusu ılık süt, aynı su bardağıyla 1 bardak ılık su ve 1 bardak da sıvı yağımı ekliyorum. Yağ olarak ben ayçiçek yağı kullandım. Siz de aynı şekilde kokusuz bir yağ kullanabilirsiniz. Hemen ardından makinamın içerisine yerleştiriyorum ve içerisine bir tane de yumurtamı ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmek istediğim için makineyle yoğuracağım bugün. Çünkü yumuşak kıvamlı hamurlarda makine çok daha başarılı oluyor ve kolay bir şekilde istediğim kıvamı aldırıyorum. Elle de tabii ki yapabilirsiniz. Şöyle sizin için kıvamını da göstermek istiyorum. Yaklaşık 8 dakika kadar makineyle yoğurdum ve hemen şöyle kabımı makineden alıyorum. Tekrardan size kıvamını göstereceğim. Tezgahın üzerinde çok daha iyi göstereceğimi düşünüyorum. Şöyle bir tezgahıma alıyorum. Kıvamı gerçekten çok yumuşak ama iyi yoğrulduğu için ve içerisinde yeteri kadar yağ bulunduğundan elime yapışmıyor şu anda hamurum. Şöyle kıvamını size tekrar gösteriyorum ve hamurumu tekrardan kabımın içerisine alıyorum. Üzerini örtüyorum ve mayalamaya bırakıyorum. Ortam ısısına göre mayalandırma süresi uzayabilir arkadaşlar. Ben yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırdım. Mayalanmanın hemen ardından 2 bezeye ayırdım ve şöyle tezgahımın üzerine aldım. Öte taraftan da çöreğimizin iç harcını hazırlıyorum. 1 su bardağı kırık fındık, 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ve 7 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Toz şekeri azaltmayın arkadaşlar. Normalde tariflerimi takip edenler bilirler ki çok şekerli tarifler yapmak istemiyorum. Ben genelde şekerden kısarım. Ama bu tarif için şekerimizi tam oranında kullanalım. Çünkü bu çöreklerimiz piştiğinde üzerine muhteşem böyle çıtır bir tabaka oluşturacak arkadaşlar şeker eridiği için. Bu nedenle tam ölçülü yaparsanız çok iyi verim alacaksınız. Ve hamurunuzu mutlaka yumuşak tutun. Şöyle ilk bezemin hem altına hem üstüne harcımı döküyorum ve harcımın yardımıyla da yumuşak hamurum hiçbir şekilde yapışmıyor. Çok kolay bir şekilde açacağım arkadaşlar. Bu arada ben çekim yaptığım için dar alanda yapıyorum ve bu nedenle biraz zorlandım ama normal ev ortamında herhangi bir böyle kamera vesaire olmadığı için çok daha rahat açacaksınızdır arkadaşlar. Yeteri kadar incelttim. Şöyle yarım santim kadar incelttiğim hamurumu pizza aparatı yardımıyla üçgenler halinde kesiyorum ve şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Geniş tarafından dar tarafına doğru tıpkı kruvasan yapar gibi hazırlıyoruz. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım ve yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayasında bekleteceğim. Tepsi mayasında da bekletirseniz dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli, tarçın kokulu çörekleriniz olacak. Tamamını bu şekilde hazırladım ve tepsi mayasının ardından 180 derece fırına gönderiyorum. Alt üst iyice kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika fırında beklettim. Ve şöyle hemen ardından tezgahımın üzerine alıyorum ve sizin için iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hala dumanı üstünde ve çok sıcak. Ama şöyle görüyorsunuz dışı kıtır kıtır, içi de gerçekten çok lezzetli oldu. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.